Kappa'dan Tengu'ya, tilki ruhlarından Tokyo'nun gizemli şehir efsanelerine kadar. Japon mitolojisi modern animeye nasıl yön verdi? Tanrılar, kahramanlar ve iblisler bugün izlediğimiz karakterlere hangi özellikleri kazandırdı? Bu bölümde kadim yokailerin ve Shinto Budist inançların nasıl animeye dönüştüğünü keşfedeceğiz. Tokyo sokaklarının karanlık söylentilerinden fantastik dünyalara uzanan gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız animeye artık bambaşka bir gözle bakacaksınız. Japon kültürü binlerce yıldır anlatılan hikayelerle dolu canlı bir ağaç gibidir. Ve bu ağacın en gizemli, en ilgi çekici dallarından biri de yokai adı verilen varlıklardır. Yokailer insanüstü güçlere sahip, bazen iyi, bazen kötü niyetli, çoğu zaman tuhaf ve her zaman merak uyandırıcı yaratıklardır. Geleneksel Japon sanatında ve edebiyatında sıkça rastladığımız bu varlıklar, modern anime dünyasında da kendilerine geniş bir yer bulmuş durumda. Peki, Kappa'dan Tengu'ya, bu geleneksel yaratıklar modern animelerde nasıl hayat buldu ve evrildi? En bilinen yokailerden biri, nehirlerde ve göllerde yaşayan, salatalık seven, insanları aldatabilen ama aynı zamanda iyilik de yapabilen bir tür su iblisi olan Kappa'dır. Geleneksel olarak yeşil derili, gagalı ve kafasının üstünde su dolu bir çukurla tasvir edilir. Anime dünyasında ise Kappa bazen sevimli ve komik bir karakter olarak karşımıza çıkar. Örneğin Summer Days with Ku yani Kappa no Kuto Natsuyusumi filminde dost canlısı bir Kappa'nın insanlarla ilişkisi sıcak bir dille anlatılır. Ama bazen de Natsume Yujin Chou gibi serilerde olduğu gibi daha geleneksel, gizemli ve hatta ürkütücü yönleriyle yer alabilirler. Bu Kappa'nın çok yönlü bir sembol olmasından kaynaklanır. Hem doğanın yıkıcı gücünü hem de onunla uyum içinde yaşama arzusunu temsil eder. Bir diğer popüler yokai ise kuşlara benzeyen kanatları ve uzun burunlarıyla dikkat çeken Tengu'dur. Tengular genellikle dövüş sanatlarında usta, bazen kurnaz, bazen de bilgelik dağıtan varlıklar olarak tasvir edilir. Onlar dağların ve doğanın ruhları olarak kabul edilirler. Animede Tengular, Prenses Mononoke gibi Miyazaki filmlerinde ormanın koruyucuları veya güçlü ruhlar olarak görünebilirler. Inuyuha gibi serilerde ise yarı insan, yarı iblis karakterlerin kökenlerinde Tengu kanı taşıdığı görülebilir. Bu da onları doğaüstü yetenekler kazandırır. Hatta bazen Gintama gibi komedi animelerinde bile Tengu motifleri mizahi bir şekilde ele alınır. Tengu'nun değişen tasvirleri Japonya'nın doğal olarak derin saygısını ve doğaüstü güçlere olan ilişkisini yansıtır. Bunların dışında tilki ruhları olan Kitsune, kedi ruhu olan Nekomata, dev tekerlekli iblisler olan Wanyudo ve daha nicesi modern animenin ve manganın ilham kaynakları olmuştur. Örneğin herkesin bildiği Naruto serisindeki kuyruklu canavarlardan biri olan Kyuubi, yani 9 kuyruklu tilki, doğrudan Kitsune efsanelerinden esinlenilmiştir. GGG no Kitaro gibi kült seriler ise doğrudan yokai kültürüne adanmıştır. Ve her bölümde farklı bir yokai'yi tanıtarak onları günümüz seyircisine ulaştırır. Yokailer sadece korkutucu veya eğlenceli karakterler değildir. Onlar Japon kültürünün derinliklerinde yatan inançları, korkuları, umutları ve doğa ile olan karmaşık ilişkiyi yansıtan sembollerdir. Gelenekselden moderne geçişleri, onların sadece geçmişin mirası olmadığını, aynı zamanda dijital çağda da yaşayan, nefes alan ve sürekli evrilen bir sanat formu olduğunu kanıtlar. Hatta bazı tahminlere göre Japon popüler kültüründe her 10 fantastik eserden 3'ünde doğrudan yokai etkili görülmektedir.
her kültürün kendine özgü mitolojik arketipleri vardır. Yani belirli özellikler, davranış kalıpları ve sembolik anlamlar taşıyan evrensel karakter modelleri. Japon mitolojisi de bu arketipler açısından son derece zengindir. Güneş tanrıçası Amaterasu'dan fırtına tanrısı Susanoo'ya, bilgeliğin sembolü tilki Kamilerden fedakarlık yapan kahramanlara kadar birçok arketip anime karakterlerinin yaratımında derinlemesine bir ilham kaynağı olmuştur. Peki bu efsanelerdeki motifler modern anime karakterlerin kişiliğine ve hikayelerine nasıl işleniyor? Anime karakter tasarımında mitolojik arketiplerin izlerini bulmak şaşırtıcı derecede yaygındır. Örneğin Bishonen yani güzel genç adam ve Bishoujo güzel genç kadın arketipi sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda Japon mitolojisindeki kamilerin yani tanrısal varlıkların idealize edilmiş insan formundaki tasvirlerine dayanır. Kamiler genellikle doğanın güzelliğini ve mükemmelliğini yansıtan zarif ve güçlü varlıklar olarak betimlenir. Bu anime karakterlerinin sıklıkla doğaüstü güzellikte olmasının arkasındaki kültürel kökeni açıklar. Amaterasu Omikami, Japon mitolojisinin en önemli tanrıçası, güneş tanrıçası ve imparatorluk ailesinin atasıdır. Onun parlaklığı, yaşam veren gücü ve bazen de gizlenip karanlık getirme potansiyeli, anime karakterlerinde sıklıkla görülen aydınlanma, güç ve liderlik arketipine dönüşmüştür. Örneğin Sailor Moon serisindeki Usagi Tsukino, ayın ve güneşin sembolizmini taşıyarak karanlığa karşı ışığı temsil eder ve masumiyetten güçlenmeye doğru bir kahramanlık yolculuğu yapar. Benzer şekilde Naruto serisindeki Sasuke Uchiha'nın Susanoo tekniği, fırtına tanrısı Susanoo'nun gücünden ve yıkıcılığından ilham alır, karakterin karanlık ve yıkıcı yönlerini yansıtır. Animedeki Tsundere yani dışarıdan sert, içeriden nazik veya Kudere yani duygusuz görünen ancak içten içe duygusal gibi popüler karakter tiplemeleri bile mitolojideki ikili kişiliklere veya doğaüstü varlıkların insanlara olan karmaşık ilişkilerine atıfta bulunabilir. Örneğin bir yokai'nin insanlara karşı sergilediği ikiyüzlülük, hem yardımsever hem de aldatıcı olabilme bu karakter özelliğinin temelini oluşturabilir. Kahraman arketipi de mitolojide büyük ölçüde etkilenir. Geleneksel Japon efsanelerindeki fedakar savaşçılar, bilge keşişler veya yozlaşmış tanrılara karşı mücadele edenler, animedeki ana karakterin hikaye örgülerini şekillendirir. Demon Slayer yani Kimetsu no Yaiba serisindeki Tanjiro Kamodo'nun şeytanlarla savaşma azmi ve ailesine olan bağlılığı mitolojik kahramanların fedakarlık ve onur temalarını yansıtır. Aynı zamanda serideki iblislerin birçoğu doğrudan geleneksel Japon kültüründeki iblis ve ruh tasvirlerinden esinlenilmiştir. Bu da mitolojik arketiplerin sadece kahramanları değil, düşmanları da nasıl şekillendirdiğini gösterir. Mitolojik arketipler anime karakterlerine derinlik, kültürel zenginlik ve evrensel bir çekicilik katıyor. Onlar sadece güzel çizimler veya heyecan verici hikayeler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Japonya'nın binlerce yıllık inanç ve düşünce yapısını modern dünyaya taşıyorlar. Bu sayede izleyici sadece eğlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel bir mirasla da etkileşime giriyor. Japonya iki ana dini inancın, Şintoizm ve Budizmin iç içe geçtiği ruhani bir toprağa sahiptir. Şintoizm, doğaya tapınmayı ve kami adı verilen tanrısal ruhların her yerde var olduğunu inanmayı merkeze alırken Budizm ise samsara yani reenkarnasyon döngüsü ve karma gibi kavramlarla ruhsal aydınlanmayı hedefler.
Bu iki din Japon toplumunun her alanına nüfuz ettiği gibi modern animenin hikaye anlatımına, karakter tasarımına ve temalarına da derinlemesine etki etmiştir. Peki bu dini inançlar ve ritüeller animede nasıl bir ruhani atmosfer yaratıyor? Şintoizmin etkisi animelerde en çok doğa ile olan bağın ve ruhani varlıkların tasvirinde kendini gösteriyor. Şinto inancına göre her yerde kamiler bulunur. Ağaçlarda, nehirlerde, taşlarda, hatta ev eşyalarında bile. Bu animede sıklıkla gördüğümüz canlı doğaya tasvirlerinin ve ruhların insanlara etkileşiminin temelini oluşturur. Örneğin Hayao Miyazaki'nin Spirited Away yani Ruhların Kaçışı filmi Şintoizmin kamiler, ruhlar ve arınma ritüelleri gibi kavramlarını doğrudan işler. Shihiro'nun ruhlar dünyasında çalışması, bu dünyadaki dengeyi sağlamak için arınma ve fedakarlık yapması, Shinto tapınaklarındaki arınma ritüellerine ve kamilere hizmet etme geleneğine güçlü bir göndermedir. Filmin Ruhların Hamamı sahnesi Şintoizm'deki misafirperverlik ve arınma felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtır. Budizmin etkisi ise daha çok ölüm, reenkarnasyon, acı çekme, aydınlanma ve karma gibi felsefi temalarda görülür. Animedeki karakterlerin kaderle mücadelesi, geçmişteki eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeleri veya ruhsal bir dönüşüm geçirmeleri Budist öğretilerle paralellikler taşır. Örneğin Neon Genesis Evangelion gibi karmaşık ve felsefi animeler insanlığın varoluşsal krizi, acı çekmenin doğası ve kurtuluş arayışı gibi Budist temaları derinlemesine ele alır. Karakterlerin içsel çatışmaları ve nihai aydınlanma arayışları Budist felsefesinin etkisini gösterir. Animede sıkla karşılaştığımız tapınaklar, Tori kapıları, doğa ritüelleri ve muska kullanımı gibi ögeler de doğrudan Shinto ve Budist inançlarından gelir. Bir karakterin önemli bir karar anında tapınağa gitmesi, bir tanrıya dua etmesi veya bir ruhani rehberden yardım alması, Japonya'nın ruhani yaşamının animeye ne kadar derinlemesine nüfuz ettiğinin bir göstergesidir. Hatta Noragami gibi seriler doğrudan tanrılar ve ruhlar arasındaki günlük yaşamı konu alarak Shinto kamilerinin modern dünyadaki varlığını mizahi ve dramatik bir dille işler. Bu dini inançlar animeye sadece görsellik katmakla kalmaz. Aynı zamanda hikayelere ahlaki ve felsefi bir derinlik de katar. Onlar Japonya'nın ruhani kalbini yansıtır ve izleyicilere sadece eğlenceli değil, aynı zamanda düşündürücü ve anlamlı bir deneyim sunar. Japon animesi basit bir çizgi film olmanın çok ötesinde binlerce yıllık ruhani bir mirasın modern bir ifadesidir. Japonya, antik mitolojisi kadar modern çağın yarattığı kentsel efsanelerle de dolu bir ülkedir. Özellikle Tokyo gibi mega şehirler kendi içinde sayısız gizemli hikayeyi, ürkütücü söylentiyi ve yerel miti barındırır. Bu kentsel efsaneler metro istasyonlarında dolaşan hayaletlerden terk edilmiş binalardaki lanetli varlıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu gizemli hikayeler de modern animeyi ve manganın önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Peki, gizemli Tokyo'nun kentsel efsaneleri güncel animelerde nasıl canlanıyor ve izleyiciyi nasıl büyülüyor? Japon kentsel efsaneleri genellikle korku, gerilim ve doğaüstü unsurları bir araya getirir. En bilinenlerden biri Kuchisake Onna yani ağzı yırtık kadın efsanesidir. Bu efsaneye göre yüzü maske ile kaplı bir kadın yolda yürüyen insanlara güzel miyim diye sorar. Eğer hayır derseniz sizi öldürür, eğer evet derseniz maskesini çıkarır ve ağzının kulaklarına kadar kesik olduğunu gösterir. Cevabınız ne olursa olsun sonunuz iyi olmaz. Bu tür ürkütücü efsaneler Yomi Shibai, Japanese Ghost Stories gibi antoloji serilerinde doğrudan işlenirken
Tokyo Ghoul gibi serilerde de modern şehirde gizlenen, insan yiyen yaratıkları temasıyla benzer bir atmosfer yaratır. Tokyo Ghoul'deki ghouller, şehirde gizlice yaşayan ve insan etiyle beslenen varlıklar olarak kentsel efsanelerin ürkütücü ve tehditkar doğasını yansıtır. Bir diğer yaygın kentsel efsane teması, terk edilmiş yerlerdeki doğaüstü olaylar ve lanetli eşyalarla ilgilidir. Japonya'da özellikle eski okullar, hastaneler veya evler gibi terk edilmiş mekanlar, ruhların veya kötü niyetli varlıkların yuvası olduğuna inanılan yerlerdir. Bu tür mekanlar animede sıklıkla korku veya gizem unsurları için kullanılır. Örneğin Jujutsu Kaisen serisinde lanetli nesneler ve bu nesnelerden doğan lanetli ruhlar modern Tokyo'nun sokaklarında ve binalarında gizlenir. Serinin ana karakteri bu lanetlerle savaşarak şehri korumaya çalışır. Bu kentsel efsanelerin sadece ürkütücü hikayeler olmakla kalmayıp aynı zamanda fantastik maceralara da ilham verebileceğinin bir örneğidir. Tren istasyonları ve metro tünelleri de kentsel efsaneler için verimli bir zemin oluşturur. Japonya'nın yoğun toplu taşıma ağı sayısız gizemli hikayeye ev sahipliği yapar. Kayıp yolcular, hayalet trenler veya tünellerde duyulan garip sesler gibi efsaneler animede gerilim ve gizem unsuru olarak kullanılır. Durarara gibi seriler Tokyo'nun Ikebukuro bölgesindeki kentsel efsaneleri ve şehir efsanesi karakterini bir araya getirerek modern bir şehirde gizlenen tuhaf ve doğaüstü olaylara işler. Başsız motorcu Dullahan gibi karakterler modern bir şehir efsanesini anime evrenine taşır. Kentsel efsaneler animelere sadece korku ve gizem katmakla kalmaz. Aynı zamanda Japon toplumunun modern korkularını, yalnızlığını ve şehir yaşamının getirdiği gerilimleri de yansıtır. Onlar metropollerin beton ormanlarında bile geleneksel inançların ve doğaüstü olayların varlığının sürdürüldüğünü hatırlatır. Gizemli Tokyo'nun kentsel efsaneleri, animenin sadece fantastik dünyalara açılan bir kapı olmadığını, aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın gizemlerini de keşfetmek için bir araç olduğunu gösterir. Bu bölümde Japon mitolojisinin kadim yokailerin ve ruhani inançların modern anime dünyasında nasıl yeniden can bulduğunu, karakterlere ve hikayelere nasıl derinlik kattığını gördük. Dojo belgesellerinde Japon kültürünün bu zengin ve çok katmanlı yapısını keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde Japon sanat ve kültürünün başka hangi ilgi çekici yönlerini ele alacağımızı merak ediyor musunuz? Bizi takipte kalın, kanala abone olmayı ve yorumlarda bu bölüm hakkında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.